Verin oradan 15 para. Ne yapıyorsun be adam? Karagöz bir gölge oyunudur. Bu oyun deriden kesilen ve tasvir adı verilen bir takım şekillerin insan, hayvan, bitki, eşya gibi arkadan ışıklandırılmış beyaz bir perde üzerine yansıtılması temeline dayanır. Karagöz oyunu özellikle 17. yüzyıldan sonra oldukça yaygınlaşmıştır. Bu oyunlarda işlenen çeşitli konuları kimin düzenlediği belli değildir. Karagöz, doğaçlamaya dayandığı için oyunun sözlerini her sanatçı oyun sırasında kendine göre düzenler. Karagöz oynatıcısına hayalbaz denir. Karagöz ve Hacivat'ın gerçekten yaşayıp yaşamadığı, yaşadıysa nerede, nasıl yaşadığı kesin olarak bilinmemektedir. Bir rivayete göre Hacivat ve Karagöz, Orhan Gazi devrinde Bursa'da yaşamış, cami yapımında çalışan iki işçidir. Kendileri çalışmadıkları gibi diğer işçilerin de çalışmasını engellemektedirler. Cami mimarı padişaha, caminin vaktinde bitmemesine Karagöz ve Hacivat'ın neden olduğunu söyler. Bunun üzerine bu ikili başları kesilerek idam edilir. Karagöz ve Hacivat'ı çok seven, ölümlerine çok üzülen Şeyh Küşteri, ölümlerinin ardından kuklalarını yaparak perde arkasında oynatmaya başlar. Bu sayede Karagöz ve Hacivat tanınır. Karagöz, ışkırlak adı verilen bir şapka giymektedir. Hiçbir zaman düzgün bir işi olmayan Karagöz eğitim almamıştır. Hacivat'ın ona bulduğu geçici işlerde çalışır. İçi dışı bir, olduğu gibi görünen bir halk adamıdır. Merttir, cesurdur, bu yüzden başı sürekli beladadır. Meraklı, patavatsız ve açık seçik konuşur. Bazen hile yaparak diğerlerini kandırmaya çalışır. Karısı ile sürekli didişir. Yukarıya doğru kıvrık, sivri bir sakalı olan Hacivat, kurnaz bir tiptir. Her konuda iyi kötü bilgi sahibidir. Karagöz'e göre daha kültürlü, aklı başında ve güvenilir bir tiptir. Arapça ve Farsça sözcükleri sıkça araya sokuşturduğu süslü bir dille konuşur. Bu nedenle Karagöz onun dediklerini çoğu zaman anlamaz ya da anlamamazlıktan gelir. Oyunlardaki komiklikler genelde bu söz oyunlarına ve yanlış anlaşılmalara dayanır. Karagöz'de tef, zil ve basit bir düdük yardımıyla oyuna müzik de eşlik eder. Bu düdük zaman zaman yaratıkların korkunç seslerini çıkarmada da kullanılır. Karagöz oyunları Osmanlı zamanında özellikle Ramazan gecelerinde kahvehanelerde sergilenirdi.